8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz medikal estetik hekimi, yardımcı doçent doktor Aydan Çevik Varol. Aydan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Hoş geldiniz Aydın Hocam. Hoş bulduk Tekirdağlardan buralara kadar bizler için. Evet, sağlık- memnuniyetle 8'de geldim. sağlık seyircileri için buraya bilgi vermeye hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün çok güzel bir konudan bahsedeceğiz. Ben de gerçekten kendim de yaptırıyorum açıkçası saç dökülmesi için. Saç dökülmesi tedavisinde ne gibi yöntemler var? Saç dökülmesinin tedavisinde aslında ilk önce nedene yönelik bir yol izliyoruz. İlk önce hastanın kan değerlerine bakıyoruz. Ailesel stres faktörleri varsa ona göre tedavisini planlıyoruz. Onları çözdükten sonraki aşamada saç mezoterapisini saç dökülme tedavisinde etkili bir yöntem olarak uygulamaya başlıyoruz. Uygularken de dikkat ettiğimiz şeyler hastanın yaşına göre, cinsine göre, o saç dökülmesine sebebiyet veren nedenlere göre değişmekte. Peki saç terapisi, mezoterapisi nedir? Saç mezoterapisinin saç dökülmesine yönelik olarak etkisi nasıldır? Şöyle ki saçın canlı tabakasına ihtiyacı olan maddeleri verip çıkıyorsun ve sürekli saçın cildine o tabakasına uyarı veriyorsun. O tekrar kendini yenilemeye programlıyor ve saç dökülmesini durduruyoruz. Hatta artık olmayan yerlerde de çıkmasını sağlıyoruz saçların. Hocam peki verdiğiniz serum yani içerisine verdiğiniz vitaminlerin içeriğine genelde neler oluyor? Saçın ihtiyacına göre saçta çok kuruluk varsa içerisinde hyaluronik asit bazlı ürünler ekleyebiliriz. Ya da erkek tipi saç dökülmesinde onların içerisine eklenen ilaçlar farklı oluyor ve hangi seansta hangi ilacı kullanacaksın onu gene tedavi protokolünde ayarlıyoruz. Bayanların saç dökülmelerinde özellikle çok yıpranma, işlemsel nedenlerden dolayı da saç dökülmesi olduğu için onlarınkine uyguladığımız protokol çok daha farklı oluyor. Peki saç mezoterapisinin faydaları nelerdir? Saç mezoterapisi öncelikle saç dökülmesinde kullanılıyor ama saçların daha sağlıklı, daha gür, daha canlı çıkmasını sağlıyor. Özellikle saçlarım benim pek uzamıyor, çok yavaş uzuyor diyen hastalarımızda çok güzel sonuçlar alıyoruz. Saçların uzama hızı ayda 1 santimse saç mezoterapisiyle artı ek uyguladığımız tedavilerle de vitamin takviyeleriyle de bunu 2 katına çıkartabiliyoruz. Peki bunu kimlere yapıyoruz? Kimler fayda görüyor? Yani her saç dökülmesi olan kişi başvurabilir mi? Saç dökülme tedavisini biz genelde erkekler geliyor ama bayan hastalarımız da çok. Doğum sonrasında hanımlar sürekli emzirdikleri için vücut bir kayıp yaşıyor. O kayıptan sonra 6 ay sonra emzirme süreci de bittikten sonra tedavilerine başlayabiliyoruz. Ya da ailesel yatkınlığı olan gençlerimiz oluyorlar. Onlar çok geliyorlar. Özellikle 18-20 yaşında. Benim de saçlarım dökülecek mi? Bak başladı. Özellikle streslerin çok fazla. Yani gençlerin üstündeki yük çok fazla. Bu da onların saç dökülmelerini arttırıyor. Erken yaşta başlıyoruz. Çünkü 20 yaşta başlıyor. 35 yaşa artık iyice saçların arkaları açılmış oluyor. Onun dışında kemoterapi görmüş, tedavisi bitmiş hastalarımın tekrardan saçlarını canlandırma aşamasında çok fayda oluyor. Peki saç mezoterapisi hangi hasta grubuna önerilmez? Saç mezoterapisini gebelere, emzirenlere, çok 18 yaş altında çok kötü bir durumu yoksa, saç kıranı yoksa önermiyoruz. Kontrolsüz diyabeti olan hastalara önermiyoruz. Otoimmün hastalığı olanları önermiyoruz. İlaç alerjisi olanları önermiyoruz. Onun dışında çok bir yan etkisi yok aslında. Çok bir komplikasyonu da yok. Peki hocam iyice dökülmüşse artık geç kalınmış dediğimiz kellik tarafındaysa bile saç mezoterapisi yapılırsa sonuç alınabilir mi? Onu saç ekimi öncesinde ve sonrasında ek tedavi olarak kullanıyoruz. Artık onda saç ekimine gidiyor hasta. Saç ekimine gittikten sonra da mutlaka aslında sizin Korumak elinize için geliyor. mutlaka korumak için gelmeleri de. lazım saç mezoterapisine ki o ekilen saçları korumak için. Kaç yaşından itibaren yapılabilir peki? 18 yaş diyoruz ama çocukların psikolojisi çok önemli. Eğer bir çocuğun daha öncesinde de saç dökülmesi varsa iyi hekimde yani iyi ehil ellerde onlara da Kesinlikle. uygulanabilir. Peki bu işlem ağrılı mıdır ya da ağrısız yapma şansı var mı? Aslında saç mezoterapisi ağrısı olan bir işlem. Çünkü saç derisi çok hassas. Ağrısız da uygulayabilirsiniz aslında. Buz kompresleri falan dönüşümlü kullanarak ama seans çok uzuyor. Seans uzadıkça hastanın tedaviye uyumu azalıyor. Bunun için özel bir cihaz geliştirmişler. Mezoterapi cihazı.
Onunla sadece verilmesi gereken derinliğe kadar iğne çıkışlarıyla 40 dakikalık seansı 10 dakikaya kadar indirebiliyoruz. Ayrıca her giriş çıkışta aynı derinliğe, aynı miktarda ürün bırakıyor ve hiç ürün kaçağı da olmadığı için seans çok verimli geçiyor. Hem daha fazla ürünü daha geniş bölgeye tarayabiliyorsunuz. Hasta uyumu çok oluyor çünkü acısı hani minimum olduğu için hastanın acısı olduğu zaman bu hekimi çok etkiliyor. Yani ben çok etkileniyorum. Hastanın canı acıdığı zaman biraz dinlendiriyorum. İşte bir buz koyalım, bir nefes al, bir su iç. Hani seans uzuyor. Evet. Hiç ona gerek kalmadan Peki zaten bu cihaz tabanca olan şeklindeki cihaz mıydı evet hocam? tabanca. Evet, onun kullanımı hem hekimimiz için kullanımı Evet. hem de hasta kalitesi için Hem çok hekim önemli için oluyor. hem hasta için çok avantajlı. Zaten canı yandığı zaman hasta ikinci seansa gelmek istemiyor. İlle bir işi çıkıyor. O yüzden hasta uyumunu çok sağlıyor. Peki anesteziyle bir bayıltma yöntemi var. Hani onunla birlikte Evet. bu saç mezoterapisi uygulanabilir mi? O da mı Aslında çok uzun saç süre? mezoterapisi hipnozla çok güzel uygulanır. Evet. Farklı bir bakış açısı. Evet. Hani Oraya hastaya odaklanarak. ilaç vermeden hani hipnozla çok güzel bizim hastanemizde de yapan hekimlerimiz var. Onların eşliğinde çok güzel uygulanabilir. Onun da çözümü var diyorsunuz. Var, evet. Peki bu saç mezoterapisi hastalara kaç seans yapılır? Hangi aralıklarla yapılır hocam? İdeali en az 4 seans. Hastanın tabii ki idame tedavisinde çağırmak gerekiyor 3 ayda bir, 6 ayda bir. Hastanın durumuna göre, şiddetine göre eğer hani genetiksel bir saç dökülmesi varsa daha sık aralıklarla çağırmak gerekiyor hastayı. Ayda bir kere gelmesi onun için iyi olur. Çünkü ona göre hani ilaçları karıştırıyoruz dökülmesin diye erkek tipikellikte özellikle. Hanımlarda çok sık işlem yaptırıyorsa, röfle boya tarzı işlem yaptırıyorsa 3 ayda bir gelmesi gerekiyor mutlaka. Saç kalitesi için de iyidir Kesinlikle. diyorsunuz. Bir de PRP yöntemi var hocam. PRP yöntemiyle peki saç dökülmesine fayda sağlayabilirler mi? Şöyle aslında PRP tek başına hani saç dökülmesini durdurmuyor. Sadece 2-3 seans mezoterapiden sonra hani hastayı dinlendirmek adına hani kendi vücudundan gelen bir ürünü enjekte edelim. Hani vücudu da çok yormayalım, dışarıdan farklı bir madde vermeyelim dersek aralara eklenebilir. Ama kendisi bizzat hani sadece bir PRP Tek başına çok yeterli değildir. yeterli olmuyor, evet. Peki saç mezoterapisi yaptırırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Saç mezoterapisi yaptırırken özellikle kullanılan ürünün ne olduğuna hastanın da bakması gerekiyor. Hani bana ne yapacaklar şimdi şeklinde. Steril mi ortam? Bunu yapan hekim gerçekten hani bunu daha önce yapmış mı? Bu konuda eğitimli mi? Daha kendini ilerletmiş mi? Bilgisi var mı? Bana daha öncesinde bununla ilgili hani bir araştırma yapıldı mı? Saçımın dökülmesinin nedeni araştırıldı mı? Bir sonuca bağlandı mı? Hemen geldim hop saç mezoterapisi yapalım şeklinde olmaması gerekiyor bunların. Anamnezin iyi alınıp, öyküsünün iyi alınıp tedavisinin kombine olarak sürdürülmesi gerekiyor. Eğer hastada bir vitamin eksikliği, bir demir eksikliği ya da farklı bir hastalık varsa, tiroid bozukluğu varsa çünkü onlarda da çok sık saç dökülme sebepleri oluyor. Saçları kuruyor, matlaşıyor. Onu hani hastayı da yakalayabiliyoruz aslında. Saç dökülmem var diyor, anemisi çıkıyor. Saç dökülmem var diyor, tiroid bozukluğu çıkıyor. Evet. Bunların araştırıldıktan sonra tedavinin başlıyor olması çok önemli. Peki saçlar dökülmesi mesela genetik. Mesela oğlan dayıya çeker derler. Ya, örneğin Evet. dayısı kel olan birisi. Evet. Şimdi az çok tahmin ediyorsunuz ki bu kişi kelleşecek. Kesin. Bu mezoterapi nereye kadar etkili? Yani genetiğin önüne geçebilecek miyiz? Yoksa sadece zaman mı kazandırtıyor? Zaman kazandırıyor, süreci uzatıyor. Ailesel yatkınlığı olan bir delikanlı da mesela 20 yaşında başlıyorsa, 35 yaşında o çocuk tepesi açılacaksa ve netse o kesin zaten. Evet. Onu biz 45-50 yaşına kadar uzatabiliriz güzel bir tedaviyle. O bile yeter hocam. Öyle değil mi? Güzel zamanlarını güzel görüntüyle geçirmek Çünkü artık gibi. gençler geç evlilik yapıyorlar. Yani 30-35'i buluyor. Bir erkeğin de hani 30-35 yaşında hani saçlarının olmaması onun için negatif Bir faktör, evet. faktör. Peki hocam çok fazla piyasada işte saç ekiminin haricinde bir de saçlarda böyle perumsu koyulan yapıştırılan bir şey de Evet, var, evet. tedavi de var. O duruma gelmemek için saç mezoterapisi için neler söylemek istersiniz seyircilerimize? Saç mezoterapisine erken yaşta başlamak gerekiyor. Sadece saç mezoterapisinden hani beklentimizin olmaması gerekiyor. Hayat tarzımızı da ona göre değiştirmemiz gerekiyor. Karbonhidrattan daha fakir beslenmemiz gerekiyor. Daha çok kırmızı meyvelere, sebzelere yönelmemiz gerekiyor. Çok fazla alkol almamamız gerekiyor. Hani bunların hepsini
dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca spor da çok önemli. Çünkü nasıl spor yapıyoruz, kan dolaşımı hızlanıyor. Evet. Oradaki saç derisinin beslenmesi de artıyor. Sadece hani ilaçlardan ya da doktorun uygulayacağı yöntemlerden değil, bizim kendimizin de önceden önlemlerimizi almamız gerekiyor. Evet, komple bakım yapmak lazım Kesinlikle diyorsunuz. evet. Son bir soru olarak saç mezoterapisinin içerisinde hormon replasmanı yapılabilir mi? Evet yapıyoruz onu, yapılabiliyor. Bunu özellikle soruyorum çünkü mesela şimdi testosteron hormonu sonuçta saçı döken bir şey ama kadınlara saç dökülmesi erkek tipi olmadığı için Evet. mesela erkek saçına bir östrojen yani verilebilir, bu saçın dökülmesini azaltabilir ama bunda başka bir yan etkisi olacaktır. O yüzden hormonla ilgili düşünceniz nedir? Aslında şöyle, bu eskiden hani bizler hazırlıyorduk tek tek karışımları. Artık firmalar erkek tipi saç dökülmesi ya da diğer saç dökülmeleri için özel kokteylleri kendileri hani hazırlıyorlar. Onlardan yararlanmak daha avantajlı oluyor. Çünkü onların dozları ayarlanmış, test edilmiş oluyor. Hani biz karıştırdığımız zaman biraz işleri de karıştırabiliriz. Onların test edilmiş, onaylanmış ürünlerini kullanmak daha mantıklı oluyor. O yüzden erkeklerde ve kadınlarda kullanılan ilaçlar ve protokoller çok farklı birbirinden. Peki lokalize yapılmış olması sistemik etkilerini engelliyor mu? Engeller çünkü sadece o bölgede emiliyor. Yani 2-2,5 milimetre derinliğe ürünü bıraktığınızda sadece saç derisinde emiliyor. Sistemik etki çok fazla görülmez. Zaten orada uyguladığınız ürün çok az. Yani 2,5 ila 3 mililitre kadar bir ürün uyguluyorsunuz saç derisine. Hani onun oradan emilip de sistemik etki yapması çok minimum bir şey. Yani çok görünmüyor. Çok teşekkürler hocam vermiş Ben olduğunuz teşekkür bilgiler ederim. için. Evet efendim, bugünkü konumuz medikal estetik hekimi, yardımcı doçent doktor Aydan Çevik Varol idi. Kendisi saç mezoterapisi ile ilgili bize çok güzel tecrübelerden ve bilgilerden bahsetti. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.